Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? Onun yapımını göreceğiz. Uygun bir tencerenin içine 125 gram tereyağını aldım. İyice erimesini bekliyorum. Tereyağı iyice eridikten sonra üzerine 1 su bardağı buğday unu ekledim. Bardak ölçüm 200 milimlik. Unun kokusu çıkana kadar güzelce unu kavuruyorum. Unun kokusu çıktıktan sonra üzerine 1 litre sütü önce yarısını ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra diğer kalan yarısını ekledim. Pürüzsüz bir kıvam alması için önce güzelce erittim. Daha sonra üzerine 1 su bardağı toz şeker ekledim. Toz şekerini de kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik. Güzelce karıştırıyorum. Bakınız şu anda pürüzsüz güzel bir kıvam aldı. Göz göz atana kadar pişiriyorum. Göz göz attıktan sonra üzerine 1 paket şekerli vanilin ekledim. Evet, bu şekilde akışkan bir kıvamı olmalı. Daha sonra içinde hiçbir pürüz olmaması için mikserden geçiriyorum. En az 5 dakika bu şekilde mikserden geçirdim. Daha sonra hangi kalıbı kullanacaksanız o kalıbı mutlaka soğuk suyla çalkalayalım. Küçük bir borcama da dökebilirsiniz. Daha böyle kalın olsun istiyorsanız. Ben 30 santim genişliğinde bir fırın kabı kullandım. Ama daha böyle yüksek olsun istiyorsanız daha dar bir kap kullanabilirsiniz. Evet, soğuk suyla çalkalamış olduğum fırın kabına döktüm. Daha sonra ilk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabında mümkünse bir gün bekletebilirsiniz. Ben 3 saat sonra keseceğim. Çünkü videomu sonlandırmak için. Gayet güzel olmuş kıvamı. Lastik gibi uzayan güzel bir tavuk göğsü oldu. Üzerini istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bıçağınızı ıslatıp keserseniz daha rahat kesilir. Ben önce ıslatmadan kestim. Yapışıyor çünkü bıçağa. Bakınız lastik gibi uzayan tam kıvamında güzel bir tavuk göğsü oldu. Dediğim gibi bir gece bekletirseniz daha düzgün kesilir. Üzerine ben bir diliminin kakao serpiştiriyorum. Siz isterseniz fındık, fıstık, Hindistan cevizi ne seviyorsanız veya çikolata sos dökebilirsiniz. Ama çok fazla şekerli olmaması için öyle soslar hazırlamak istemedim. Böyle sade bir şekilde gayet güzel ve lezzetli oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun.